Merhaba arkadaşlar. Konuyla ilgili bir önceki videoda işte ASP.NET MVC kullanmak mantıklı mı minvalinde bir video çekmiştim. Açıkçası anlatırken insanların dikkatini çeker mi çekmez mi ya da ne bileyim böyle bir şeye ihtiyaç var mı yok mu çok kestiremiyordum. Fakat sizden gelen geri bildirimlerden anladığım kadarıyla insanlar bu teknolojileri hala kullanıyor ve kafalarında bazı arkadaşların bayağı bir soru işareti var. Aslında benim de soru işaretleri vardı. Dolayısıyla biraz hazırlık yapıp size bir MVC projesinde, ASP.NET MVC projesinde Vue'yu nasıl kullanabiliriz? Ben burada Vue'yu seçtim, Vue'yu biliyorum diye ama siz bunu React, Svelte, Next, Next gibi bile düşünebilirsiniz. Bu videoda kaç çeşit yöntem var bu tip aletleri kullanmak için? Bunlardan bahsetmek istiyorum. Eğer sizin farklı bir yaklaşımınız ya da farklı bir deneyiminiz varsa paylaşırsanız yorumlarda sevinirim. Öncelikle şunu söyleyeyim. .NET'in official bir şeyi var, mekanizması var single page application'larla ilgili. Fakat ben istediğim gibi çalıştıramadım. Dolayısıyla size göstereceğim örnekte ASP.NET Core'un official şeyini kullanmayacağım, yöntemini. Her ne kadar read-only durumda olsa ve kodu bayağı bir zamandır maintain edilmese de ASP.NET Core Vue CLI Middleware adında bir middleware var. Her ne kadar adı Vue CLI olsa da burada aslında yaklaşım çok güzel bir yaklaşım. Kodunu incelediğinizde de görürsünüz. Basit de bir kod bu arada. Bu bir middleware. Aslında proxy gibi çalışıyor. Ve benim kafamdaki yani birazdan göstereceğim size dediğim gibi problemi çok güzel çözüyor. Dolayısıyla bunu kullanacağız. Zaten Nuget'te de paketi var. 2.1 milyon indirilmesi var ama tabii bayağı bir zamandır var bu paket. Kodunu inceleyebilirsiniz. Kendiniz indirip kodu revize edebilirsiniz. O kısımlarına çok girmiyorum. Dediğim gibi normal official resmi kaynaklardan bize sağlanan kütüphaneyle ben bunu istediğim gibi beceremedim. Şimdi direkt koda geçiyoruz. Öncelikle 3 çeşit proje oluşturdum. 3 çeşit kullanma şeklimiz olabilir benim baktığım yerden bu single page kütüphanelerini. Daha doğrusu single page demeyelim de işte modern diyelim. Modern JavaScript kütüphanelerini. Bir tanesine MVC Vue Lite dedim, bir tanesine Integrated SPA Proxy dedim, bir tanesine Decoupled Architecture diye bir şey uydurdum. Şimdi öncelikle şu Lite versiyondan bir başlayalım. Burası Lite zaten. .NET Run diyorum, Enter'a basıyorum. Adı üstünde zaten en basit kullanılabilecek yöntem bu. Şunu bir çalıştıralım tarayıcımızda. Şunlarla bir işim kalmadı. Şuraya geleyim, çalıştırayım. Görmüş olduğunuz uygulama zaten bir .NET MVC varsayılan uygulama görüntüsü. Burada Bootstrap kullanılıyor sanırım. Şu orta kısımda da ben bir tane basit kod yazdım. Bu da Vue kodumuz. Reactivity'yi de görüyorsunuz bu şekilde. Çok detayına girmeyeceğim uzatmamak adına. Bu yöntemde aynen jQuery nasıl kullanıyorsak, Bootstrap nasıl kullanıyorsak bir CDN'den Vue'nun JavaScript dosyasını projemize bu şekilde ekliyoruz. Bunu ekledikten sonra ben bunu loyalt'a ekledim tabii ki. Index.cshtml'in içerisine gidip ya da herhangi bir CSHTML'in Vue'yu nerede kullanacaksak script taglerin arasına görmüş olduğunuz şekilde Vue kodumu yazıyorum. JavaScript kodumu yazıyorum. Bu kod ne yapıyor? Şimdi uzun zamandır tabii anlatmadığım için, Vue'de anlatmadığım için nereden başlayacağımı bilemedim. Bu kod şunu yapıyor. Bir aslında şurada create app ve ref adında iki tane şeyim var, fonksiyonum var. Create app ile beraber bir uygulama oluşturuyorum. Sonrasında bunu IDC app olan şuradaki görmüş olduğunuz div'e mount ediyorum. Yani benim artık Vue uygulamam buradaki div'in içinde çalışacak diyorum. Sonrasında da zaten setup'ın içinde burayı biz biliyoruz. Bu Composition API'ni bu şekilde kullanıp Composition diyorum ya. Evet doğru. Composition API'yi. Bir fonksiyon yazıyorum. İşte click handler. Alt tarafta da bunu return ettiğim için gidip normal Vue uygulamasında kullanır gibi kullanabiliyorum ve sorunsuz çalışıyor. Bu yöntem tabi avantajları var, dezavantajları var. İlk bakıştaki dezavantajı tabii ki de modern JavaScript ekosisteminden faydalanamıyoruz. Nedir bu? İşte NPM'den faydalanamıyoruz. Dolayısıyla biz bu şekilde kullanım yapacağımız zaman, kullanacağımız zaman ne bileyim bir Tailwind'i bu uygulamaya eklemek birazcık sancılı olabilir. Ya da diğer Vue ekosistemindeki, JavaScript ekosistemindeki library'leri buraya eklemek birazcık sancılı olabilir. Fakat bu nerede kullanılabilir? Sizin eski bir projeniz vardır ya da bir projenizin küçük bir kısmında bir reactivity'ye ihtiyacınız vardır. Direkt tek bir satır kod ekleyerek aynen jQuery'de yaptığımız gibi aslında uygulamanızı ekleyip hızlı bir şekilde aksiyon alıp Vue kullanmaya başlayabilirsiniz. Dolayısıyla yöntemlerimiz arasındaki en pratik yöntem olarak bunu söyleyebilirim. Devam ediyoruz. Şu
Şuna bakalım şimdi. Şunları kapatalım. Layout'la indeks HTML. Bunda bir işimiz kalmadı. Projeyi durduralım. C'de neydi? Decoupling Zarsurt. Girdim. .NET Run diyeceğim. Enter'a basacağım. Ve bir tane daha şey açacağız. Burada da npm run dev diyeceğim aslında. Bununla bir işim yok. Şu adrese gidiyorum. Şimdi burada iki farklı gördüğünüz gibi sunucuya kaldırdık. Bir tanesi Vue'nun development sunucusu. Diğeri de .NET'in kendisi. Basit bir Movies adında endpoint koydum .NET tarafına. Göstereceğim birazdan. Oradan aldığım bilgileri normal fetch ile beraber burada gösteriyorum. Şimdi koda bakalım. Neye benziyor bu? Burada Client App adında bir tane klasörüm var. Bunun içinde bizim normal geleneksel şekilde kullandığımız Vue uygulamamız var. Gördüğünüz gibi bütün paketler burada. Normal Node ekosistemini kullanabiliyorum. Her şeyi burada kullanabiliyorum. Ama sadece bunun esprisi şu andaki görüntü itibariyle .NET uygulamasıyla aynı dizinde bulunuyor olması. Diğer türlü hiçbir organik bağı bulunmuyor projeyle beraber. Dolayısıyla şöyle şeyi açalım. AppView'ye gidelim. Bir tane basit bir composable şey yazdım. Onu da göstereyim size. Burada şunu diyorum. Bir tane base URL'im var. Şu. Aslında bu benim .NET tarafındaki API'min URL'i. Öyle söyleyeyim size. Şunu seçeyim şurada. Dolayısıyla gelen istekleri yapıyor aslında. Binane yaptığı da yok. Şimdi AppView'ye gidiyorum. AppView'da da Movies datayı almak için API/movies deyip endpoint'teki movies'leri alıp ekranda gösteriyorum. Bu kadar bir uygulama. Şimdi bunun .NET tarafına bakalım. Controllers'a gittim. Home Controller'a gittim. Bu anlattığım, bu arada bu video .NET'i bilenler için aslında daha çok. Ve bilmiyorum böyle şeyleri keşfetmek, öğrenmek isteyenler için anlamlı olabilir. Burada da basit bir tane Get Movies adında şeyim var. Endpoint'im var. Dolayısıyla burası backend. Burası da benim frontend'im. Bu bizim normalde büyük firmaların diyelim, büyük uygulamaların kullandığı aslında uygulama geliştirme paterni. Ne demek bu? İki ayrı uygulama var. Bir tanesi frontend, bir tanesi backend. Bunların dediğim gibi hiçbir organik bağı yok. .NET'i biz burada tamamen backend olarak konumlandırdık. Frontend tarafını da Vue olarak konumlandırdık. Dolayısıyla Vue .NET'e normal herhangi bir endpoint backend'e istek yapıyormuş gibi istek yapıyor ve .NET de buna cevap veriyor. Tabi burada siz ilk anda Core'a takılacaksınız. Onu da söyleyeyim. .NET'in program CSS'ine gittiğimiz zaman varsayılan olarak burası yoktur. Şundan dolayı Core'u da basitçe bir anlatayım size. Şimdi biliyorsunuz biz web uygulamaları tarayıcıların içerisinde kullanıyoruz. Bir tarayıcının içerisinden Core izni olmayan bir endpoint'e JavaScript ile beraber istek gönderirseniz bir Core hatası alırsınız. Karşı taraf size cevap vermez. Bu bir güvenlik önlemidir aslında. Bilmeyenler için söylüyorum. Çok detayına girmeyeceğim. Ben burada bu uygulama için, bu .NET uygulaması için tüm şeylere izin verdim. Orijinlere, header'lara ve metotlara. Yani siz burada aslında şeyi kısıtlayabiliyorsunuz. Bunun olması gereken hali şu. Sadece 51.73'ten bana, bu orijinden bana gelinebilir. İşte tüm header'ları kapsayabilir, tüm metotları kapsayabilir ya da şunu da diyebilirsiniz. Bana sadece şu URL'den gelinebilir orijinden. Fakat sadece get metoduna ben cevap veririm diye CORS politikaları tanımlayabiliyorsunuz bu şekilde. Birden fazla tanımlayabiliyorsunuz. Alt tarafta da bu CORS'u şu şekilde use CORS deyip kullanmaya başlıyoruz. Dolayısıyla ilk anda deneme yaparken Core'a takılacaksınız muhtemelen eğer konuyu bilmiyorsanız. Bunun uyarısını da yapmış olayım. Bunun dezavantajı şu bu yöntemin. Bunu deploy etmek yani bunu yayına çıkartmak bir miktar zahmetli. Çünkü iki ayrı uygulamanız oluyor günün sonunda elinizde. Ve bu iki uygulamayı da deploy etmeniz gerekiyor. Dediğim gibi bunu daha çok büyük takımlı organizasyonlar ya da büyük uygulamalar daha çok tercih ediyor. Kapatabiliriz. Kapattık. Bunu da kapattık. Hatta şurayı direkt remove edeyim. Burası böyle kalsın. Bir sonraki yöntemimize gidelim. Benim en sevdiğim bu oldu. Bu yöntemlerin arasında. Şunu da şöyle darlayalım. Tabii bir önceki yöntemde şey de var. Hiç konflikt olmadığı için insanlar takımları işte frontend, backend diye çok rahat da bölebiliyorsunuz. Tam CLS diyelim. .NET Run diyorum buraya sadece. Demin Vue uygulamasını ayrı kaldırmıştık. .NET uygulamasını ayrı kaldırmıştık. Şimdi sadece .NET Run dedim gördüğünüz gibi. Ve bu sefer Vue uygulamasına değil .NET uygulamasına gidiyorum. Bu bir .NET uygulaması. Hiçbir farklılık yok. Ben birazdan açıklayacağım size.
SPA diye bir pet'e gittiğimde de burada bir şey görüyorum. Yine Vue uygulaması görüyorum. Yine aynı şekilde Movies adında bir endpoint koydum. Dolayısıyla da senaryolar birebir aynı. Şimdi bunun koduna bakalım. Bu nasıl çalışıyor? Tabi burada şey de var farklı olarak. .NET uygulamasının içindeyim. .NET'in kendi şeylerinde kullanabiliyorum. Vue Engine'in Razor'u. Dolayısıyla bir hibrit yaklaşım söz konusu burada. Şuraya tekrar gidelim. Tabii söylememe gerek var mı bilmiyorum. About'a tıklıyorum. Normal F5 diyeyim. Routing hiçbir problem yok. Saat gibi çalışıyor gördüğünüz gibi. Home'a tıklayalım. Movies'leri görelim. Bu yöntem dediğim gibi en sevdiğim yöntem. Şu alt tarafı kapatayım. Fakat konfigürasyonu bir miktar zahmetli. Fakat şöyle söyleyeyim. Bir kere yapıp sonrasında hiç ellemeyeceğiniz bir konfigürasyon olduğu için çok da dert olacağını ben düşünmüyorum. Yine proje yapısını göstereyim size. Burada bir Client App adında bir klasörüm var. Bunun altında Vue uygulamam var. Bildiğimiz Vue uygulaması deminkiyle aynı. Dolayısıyla tüm ekosistemden yine faydalanabiliyorum. Burada yaptığım sadece şu. Program CS'e gidiyorum. Videonun en başında anlattığım kütüphane vardı. Vue Middleware diye. Onu kullanıyoruz burada. Burada basit bir iki tane konfigürasyon var. İşte söylüyorsunuz. Uygulamanın build alındığındaki pet'ini veriyorsunuz. Client App Dist adında. Biz bir Vue uygulamasını publish edeceğimiz zaman Vue build komutunu çalıştırıyoruz. Daha doğrusu npm run build diyeyim ben. Onu çalıştırıyoruz. O dist folder'ın altına varsayılan olarak çalıştırılabilir koyuyor. Uygulamayı koyuyor. Dosyaları koyuyor. Burada onu söylüyoruz. Sonra aşağıya geliyoruz. Sonra aşağıya geliyorum. Burada ben bu şekilde kullandım. Böyle yapmak zorunda değilsiniz. Sadece yeteneklerini göstermek için böyle bir şey yaptım. Bu SPA uygulamasının nerede çalışacağının petini veriyorsunuz. Buraya Ahmet Mehmet de yazabilirsiniz. Hiç fark etmez. Hiçbir şey yazmayıp direkt root'tan da çalıştırabilirsiniz. Sorun yok. SPA petinden yani şunu kastediyorum aslında. Çalıştıracağımı söylüyorum. Client app'in source folder'ı nerede onu söylüyorum. Şurada. Tamam mı? Bunun nedenlerini söyleyeceğim size. Sonra aşağıya geliyoruz. Şurada asıl işi yapan bizim kütüphanemizin işi yaptığı yere geliyoruz. Burada da bir tane pet veriyoruz. Diyoruz ki biz proxy'ye şu pet'in altında şu ayarlarla işte şu portu task runner'ı burada npm'de var. Çalışmadı. Şundan dolayı çalışmadı. Integrated source diyelim. npm'de var, pnpm'de var. Hiç fark etmez. Şimdi yarını seçelim tekrardan. Yarn bu arada kopyala yapıştır yaptığım için böyle kalmış. Runner'ımız yarn, script'imiz dev. Normalde biz konsola ne yazıyoruz? Yarn dev, npm run dev yazıyoruz değil mi? Bu da OAuth. Sonrasında bir regex var, hikayemiz var. Bu da şunu yapıyor aslında. Bu bir proxy olduğu için arka tarafta bir proses yarın dev yapıyor. Ta ki görene kadar konsolda. Şuradaki regex'e match edene kadar. Ready yazdığında konsolda. Ya buralar çok detay bu arada. Hiç girmeyeyim buralara. Tamamdır diyor artık. Uygulamaya kalktı. Onu aslında anlatacaktım. Vazgeçtim. Eğer HTTPS kullanacaksak false diyoruz. Kullanmayacaksak true deyip gidip sertifikaları Vue uygulamamızın altına da eklersek normal uçtan uca HTTPS'de de geliştirme yapabiliyoruz. İşte force kill, zarsurt bunlara şimdilik girmeyeceğim. Şimdi bu bizim geliştirme ayarlarımız. Bir de bunun biliyorsunuz publish edilme hikayesi var bu uygulamaların. Dolayısıyla eğer biz bunu publish edeceksek de publish ettiğimizde de buradaki konfigürasyonla çalışıyor. Tüm yaptığımız ayar .NET tarafında bu. Gördüğünüz gibi burada course falan hiçbir şey yapmıyoruz. Çünkü gerek yok. Çünkü uygulamalar artık iç içe çalışıyor. Tanıtacağım başka bir şey var mı? Yok. Bu ayarı yaptıktan sonra ufak bir ayarda yapıyoruz. Client app'imizi yapıyoruz. Aslında Vite yapıyoruz. Burada Vite sadece şunu söylüyoruz. Artık portun senin bu statik olarak. Çünkü ben bu portu yazmıştım ya o yüzden. Host'u da 000 yapıyorum ki 127.0.0.1'den de benim uygulamam çalışsın. Localhost bilmem ne dediğim zaman da çalışsın. Tüm her şeye bind etsin diye. Bir de ikinci olarak bunlar default olarak gelmediği için anlatıyorum ekstra. Bir environment oluşturuyorum. Dosyası oluşturuyorum. Buna da pet'i SPA diyorum. Yani bu Vue uygulaması SPA pet'inin altında çalışacak. Onu söylüyorum. Sonrasında onu da şu Vue config ts'in altından şu şekilde ekliyorum. Dolayısıyla bu bana neyi sağlamış oluyor? Vue uygulamama gidiyorum. Show page source dediğimde bakın şuradaki şu SPA var ya aslında o buradaki base dediğimiz ayardan geliyor. Yani ben eğer başka bir pet'in altında çalıştırmak isteseydim aynı konfigürasyonu burada da uygulayacağım. Dolayısıyla bu kadar. Bir tur daha bir şey var. Şimdi onu anlatmayayım. Çok konuştum. Hal böyle olunca ne yapabiliyorum ben? Vue uygulamama gidiyorum. Dediğim gibi bunu bir kere yapacaksınız bu konfigürasyonu. Hatta bunu bir
Çok geliştirme yapıyorsanız da boilerplate haline getirebilirsiniz. Hatta ben bile bunu boilerplate haline getirip Git'e koyabilirim. İsteyenler orada kullanabilir. Koda bakalım kod ne yapıyormuş. Bu AppView ile ilgili bir şeyimiz yok. Views'a gidelim. Home'a gidelim. Şeydeki kodu aynen buraya kopyaladım. Bir önceki projedeki use fetch komutunu. Burada bakın Base'e hiç ihtiyacım yok artık. Çünkü niye? Ayrı ayrı uygulamalar değil. Her şey bütünleşik, iç içe. Tabi burada şeyi de belki tartışmak anlamlı olabilir. Şimdi yapay zeka çağındayız. Belki yapay zekanın performansı, development performansı burada daha iyi olabilir. Çok emin değilim. Daha kötü de olabilir tabi. Ondan da çok emin değilim. Onu denemek lazım. Bir tane use fetch şeyim var. Composable'ım var. Gidiyorum bana diyorum ki şu API'den movie'leri getir. Alıp yine for each'len dönüp burada movie'leri görmüş olduğunuz şekilde gösteriyorum. Dolayısıyla hiçbir CORS ayarı ya da benzeri bir şey olmadan her şeyi iç içe hibrit bir şekilde kullanabiliyorum. Buradaki güzelliklerden bir tanesi şu. Şimdi biliyorsunuz otantikasyon, otorizasyon gibi işlerde işte JWT token'ı saklamak, taşımak gibi ayrı hikayeler ortaya çıkıyor bir önceki yöntemde. Fakat burada onlarla da uğraşmıyorsunuz. Hatta login sayfasını direkt native olarak .NET tarafında halledip uygulamanızı o şekilde de planlayabilirsiniz. Tabi bunlar mimari kararlar tamamen. Onlara çok fazla şimdilik girmeyeyim ama kulağınızı da çalmış olayım. Bu kadar. Şimdi su içiyorum. Şimdi bu olayın bir de publish etme kısmı var. Yani ne demek istiyorum ben? Bu bizim geliştirme ortamımızdı. Bu arada şeyler yine çalışıyor. Onu da göstereyim size. Şu endpoint'e gidelim. Client app. Controller'sın nerede? Burada. Bu ne ya? Home controller. Şuraya bir de kardeş pay ekleyelim. Bu da 5 olsun. Ben bunu buradan yenilediğimde şöyle yapalım hatta. Şunu tekrar watch'la çalıştıralım. Kaydetmedim henüz. Geldim. Yeniliyorum. Çalıştı. Kardeş payını koydum buraya. Yeniledim. Geldim buraya. Otomatik reload etti bu arada. Auto reload edebiliyor. Yani komple sayfayı reload ediyor. Hot reload gibi değil. Kardeş pay buraya geldi. Home view'a gidiyorum. Şuraya yine length koyarsam buraya zap diye geldiğini görüyorum. Dolayısıyla çok güzel bir geliştirici deneyimi de var burada. Hiçbir sorun yok. Yağ gibi akıyor. Burada size şeyi göstereyim ya bir dakika aklıma gelmişken. Biz burada .NET Watch değil de düz run yazalım. Run diyelim. Şu şeyi gözlemleyelim burada. Bakın. Önce .NET uygulamasına ayağa kaldırıyor. Yukarı çekeyim. Önce .NET uygulamasına ayağa kaldırıyor. Sonrasında da Vue Middleware normal şeyi kaldırıyor. Bit'in portu da şuradaymış. Background'da Vit'i kaldırıyor. Dolayısıyla bu şekilde ilerliyor bizim işlerimiz. Yani ben şurada bir değişiklik yaptığımda şurada bir şey değiştirelim. Movies diyelim. Kaydettiğimde gördüğünüz gibi HMR'ın devreye girdiğini görüyorum. Yani 10 numara 5 yıldız. J diyorum. Şimdi geliyorum publish hikayesine. Publish için de bir dizi ayarımız var. Onu da burada bizim proje dosyamız bulunuyor. Proje dosyamızın içerisinden eğer .NET tarafına aşina değilseniz burası size biraz karmaşık gelebilir. Dolayısıyla çok fazla detayına girmeyeceğim. Burada işte tanımlamalar yapıyoruz. Hangi klasöre biz uygulamamızı publish ettiğimizde hangi klasörün altına dosyalar nasıl gelecek, hangi komutlar çalıştırılıp Vue uygulamasının build'i alınacak gibi şeyleri burada adım adım biz tanımlıyoruz. Hatta şurada bir yerde npm run build'i görürsek gösterebilirsem size npm run build diyelim. Çünkü burası çok alışılagelmiş bir yapı değil. Hiç ona girmeyeyim. Bildiğimiz npm run build ile uygulamamızın build'ini alıyoruz. Vue uygulamamızın. Sonrasında onu .NET uygulamamızla beraber aynı şeyin içerisine koyup ana klasörün altına koyup uygulamamızı istediğimiz sunucuda çalıştırabiliyoruz. Hatta onunla ilgili de bir deneme yapalım. Yapalım. .NET publish miydi? Publish aynen. Denemiştim bunu zaten. Release diyorum. Enter'a basıyorum. Şöyle yapalım. Tekrar yapalım. Bu şimdi şunu yapıyor. Frontend tarafında biz npm run build diyoruz ya, onu .NET için düşünün. Build dedim. Şuradaki release'in altındaki publish'in altına gitti bunları koydu. Bakalım folder'a. Bu benim artık uygulamayı internette paylaşabileceğim versiyon. Bakın
Burada .NET'in kendi şeyleri var, dosyaları var. Ayrıca Client App adında bir dosya var, folder var. Bunun altında da dist adında benim uygulamamın çalışması için gerekli olan aslında build ettiğim ve tıkladığımda çalışacak olan versiyon var. Dolayısıyla 10 numara. Şimdi şöyle bir şey yapabiliriz burada aslında, deneyip görebiliriz. Publish'e sağ tuş tıklayalım. Konsolda açıyoruz bunu. .NET Integrated Source DLL dediğimde bu sunucuda nasıl çalışacaksa şu anda onu simüle ediyorum. Enter'a basıyorum. 5000 numaralı porttan ayağa kalktı uygulamam. Enter'a basıyorum. Bu tamamen dediğim gibi release konfigürasyonuyla build alınmış bir .NET uygulaması. Root çalışıyor gördüğünüz üzere. SPA'ya gidiyorum. Çalışıyor 10 numara. SPA'nin kendi içindeki şeylerine bakalım. Router'una. Her şey 10 numara 5 yıldız pürüzsüz bir şekilde çalışıyor gördüğünüz gibi. Benim en sevdiğim yöntem, tekrar altını çiziyorum. Dediğim gibi bu yöntem hibrit bir yöntem ama bu büyük takımlar için çok uygun bir yöntem değil. Sebebi de şu: siz tutup da frontend developer'ın eline backend'i vermezsiniz. Ya da backend developer'ın eline tutup da frontend'i vermezsiniz. Bu daha böyle küçük takımların, daha çevik takımların aslında diyelim. Ya da siz bireysel bir şey yapıyorsanız sizin tercih edebileceğiniz, daha çok hızlı prototip yapıp uygulamalar çıkartmak istiyorsanız kullanabileceğiniz bir yöntem. Umarım faydalı bir video olmuştur. Açıkçası ben konuya bakarken, araştırırken çok keyif aldım. Zaten birçoğunu biliyordum. Hakim olduğum bir alan benim bu alan. Ama yeni şeyler öğrendim, yeni şeyler gördüm. Benim için de iyi oldu. Dediğim gibi eğer sizin de kullandığınız yöntemler, yaklaşımlar, düşünceler varsa yorumlara yazabilirsiniz. Orada tartışabiliriz. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olabilirsiniz. Videoyu beğenebilirsiniz. Bu kısım çok zor. Benim için en zor kısım bu kısım ya. Neyse, mesajı verdiğimi düşünüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.